Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle 4. cildimize ulaşıyoruz Siyer-i Nebi'de. Bugün 4. cildimizin ilk dersiyle beraber Hz. Nuh Aleyhisselam'ın tufanının sonrasındaki dönemden başlayarak ta Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mekke-i Mükerreme'de yapılmış olan Kabe-i Muazzama'yı yeniden inşası, tabiri caizse tırnak içinde restorasyonu sonrasında insanları yeniden oraya davet edişine doğru bir yolculuk yapacağız 4. cildimizin sonuna kadar. Efendim, yolculuğumuz böyle devam ederken 1. ciltten başlamak üzere hem eksiklerimizi tamamlayıp kitabımızı bitirmeye gayret ediyoruz. Bir diğer taraftan da inşallah önümüzdeki günlerde Tevhid Ocağı dergisi gibi sizlere her ay Siyer-i Nebi ile alakalı burada yaptığımız sohbetler ve üzerine eklediklerimizle beraber kitaplarımız ulaşmaya başlıyor olacak. Bu 52 cildin keyfine inşallah okuyarak burada duymadıklarınızın da eklenmesiyle ve derlenmesiyle beraber inşallah ulaşıyor olacaksınız. Efendim, geldik tufandan sonrasına. Geminin suların çekilmesiyle beraber belli bir hareket düzeni oluşuyor. Bu hareket düzeni içerisinde Mikail aleyhisselam geminin ucunu tutuyor ve onu bir yere oturtturmak için sabitliyor. Yani bugünkü tabirle bir yol göstericilik yapıyor. Çünkü Hz. Nuh Aleyhisselam'ın yapmış olduğu gemide bir dümen mekanizması yok. Neden diyecek olursanız, bir dümeni çalıştırabileceğiniz bir imkan da yok. Kendinizi denizin, yani o büyük suya bırakıyorsunuz ve o suyun içinde bazen gökyüzüne doğru da yükseldiğiniz anlar var. Bunlarda Nuh Aleyhisselam'ın yapmış olduğu geminin bir de teknolojik tarafı var tabii ki. Ama hep söylüyoruz ya, Siyer-i Nebi çerçevesindeyiz. O yüzden sorularınız geliyor. Farklı noktalarda açıkta kalan noktalar var, biliyoruz. Ancak bunları özellikle bırakmak zorundayız ki Siyer-i Nebi'ye bir an önce varıp Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam hayatının evvelinde var olan bu değerleri doğru bir yerlere koyalım ki Siyer'i iyi anlayalım diye yapıyoruz bu derslerimizi. Ama Nuh Aleyhisselam ve Nuh tufanını iyi anlayabilmek için hep dediğimiz sonuca geliyoruz. Bu dersin her birisi bir başka derse kapı açıyor. Allah nasip ederse yine Tevhid Ocağı'nda bizler bu konular için apayrı yollara, apayrı yolculuklara inşallah beraberce çıkıyor oluruz. Efendim, kitaplarda yazdığı üzere de bizim de beğeneceğimiz üzere gemi Musul'un kuzey tarafında bulunan İbni Ömer Ceziresi yakınında, bugün de artık bilimsel olarak adlandırılmış, anlaşılmış olan Cudi Dağı mevkiine iniyor. Bu iniş çok rahat bir iniş ama indikten sonra gemiye bilenler için o kadar rahat olduğu söylenemez. Zira artık dünya bildikleri dünya değil. Daha önce yüz yuvarlak tek bir kıta halinde bulunan, aşağı yukarı yüz yuvarlak tek bir kıta halinde bulunan dünyanın kıtalara ayrılmış, yavaş yavaş nehirleri oluşmaya başlamış. İç denizler için biraz daha zamana ihtiyacımız var ama bunların emarları görülmeye başlanmış. Yer yer ormanlık alan olmayan bölgeler görülmekte. Dolayısıyla dünya gemiye binmeden önceki halinden çok daha farklı bir zemine ulaşmış. Semanin diye adına anılan yerde yanındakiler için Hz. Nuh Aleyhisselam yavaş yavaş evler yaptırmaya başlıyor. Evler ahşap ağırlıklı yapılıyor. Bu ahşap ağırlıklı evlerin yapılıyor olması da Cudi bölgesinde olmasından kaynaklı, ancak indirildiği bölge çok da yeşillik değil. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam bir müddet sonra bu evleri taştan yapılmasına karar veriyor. Tabi ellerinde eskisi gibi bir teknoloji yok, alet edevat yok. Bu işin de zor olduğu görülünce işte bugünkü gördüğünüz manada kerpiç yapılara yönelilmeye başlanıyor. Yani medeniyetler tarihinin artık sıfır noktasındayız. Milattan önce 17.250'li yıllardayız. Tabii ki buzul çağı noktasında milattan önce 12.000'li yıllarda buzul çağı olduğunu söyleyenler var. Bu da doğru. Aşağı yukarı bu civarda ama bilmeniz gerekir ki karbon testleri doğru sonuçlar vermiyor. Çünkü karbonun yapısı zaman akışı içerisinde farklılık gösteriyor. Belli bir logaritmik düzeye sahip değil.
bir lineer yapısı var, bir değişkenliği var. Lineerden çok logaritmik bir yapısı var. Dolayısıyla bu değişkenlik yanlış sonuçlar getirebilir önümüze. Bugün insanlık tarihi açısından bakılsa 50 bin 60 bin yıllık insan kemiklerinin bulunması Nuh tufanından önce insanların yaşadıklarına delildir. Ama bir diğer unsur, o delillerin içerisinde Nuh tufanında artık bilimsel olarak kanıtlanmış, delillenmiş bir şey olduğunu biliyoruz. Nehirler döneminde yaşamaya başlıyoruz çünkü ilk defa Nuh Aleyhisselam'dan sonra Fırat ve Dicle kendisine ayrılmış olarak veriliyor. Daha önce bu Allah-u Zülcelal'in ikram-ı ilahisi olarak tek bir nehir olarak, ama iki ayrı kollara zaman zaman ayrıldığı bir yerler var. Tek bir nehir olarak ikiliptik düzene 49 derece açıyla gelecek şekilde akıp geliyordu. Ancak bundan sonra bu nehirler hem küçüldü hem de netleşti. Cudi Dağı'nın eteklerinde kurulmuş olan şehirlerle beraber artık büyük bir cehalet dönemine geçtik. Çünkü felsefe taşımız yok. Tabiri caizse artık her şeyi yeniden yapmak zorundayız ve o güne kadarki bilgi tecrübesinden geriye kalan bu 107 kişide elbette gemide bir peygamber var, çocukları var. Elbette küçük çocuklar da var, yaklaşık 3 tane erkek çocuk, 4 tane de kız çocuk var. Onlar büyüdükçe bu tecrübeyi yerine getiriyor olacak. Nuh Aleyhisselam'ın ilk yaptığı işlerden bir tanesi tarım arazilerinin tahsis edilmesi üzerine. Nuh Aleyhisselam Allah-u Zülcelal'den almış olduğu emri ilahi gereğince önündeki 200 yıl boyunca, çünkü 350 yıl daha yaşayacak Nuh Aleyhisselam tufandan sonra, 200 yıl boyunca ilk 200 yıl süresince evlatlarına bir tarım arazisi kurgusu yapıyor ve orada hayat başlıyor. Ancak farklı bölgelerine gitmesine bu sefer izin vermiyor. Fitnenin yeniden ateşlenip insanların yeniden birbirlerine düşebilme ihtimaline karşılık Allah-u Zülcelal'den almış olduğu bu emri ilahiyle onları bir arada tutmaya başlıyor. Bu tarihte yapılan ilk işlerden bir tanesi madencilik. Çünkü insanoğlunun daha önce havadan elde etmiş olduğu maden ve maden türleri artık eski alet edevatları olmadığı için, bu noktadan da oldukça uzak bir noktada oldukları için el yordamıyla başlamaları lazım. Madencilik dünya tarihinde yine Kuzey Irak bölgesinde başlamış olduğunu söylesek çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. Bu bölgede elde edilmiş olan madenlerin işlenilerek artık eski çağda, bugün de ifade edilen Tunç çağı vesaire, biraz eksikleri, gedikleri, yanlışları, abartmaları olmakla beraber bu çağ dönemlerini yaşıyor olacağız. Ama tabii bu çağ dönemlerini biraz daha materyalist tarihçilerin elinden geçerek, yoğrularak bugünlere geldiğini unutmamak gerekiyor. Çünkü tunç, demir, bakır, bunlar çok birbirine yakın maden türleri olup aşağı yukarı yakın bölgelerde elde edilebilecek imkanlara sahipler. Bir diğer taraftan daha önceki bilgi birikimini kullanan bu insanlar yine madencilikte çok zaman kaybetmeden daha kolay yollardan bu işi elde edebilmeyi başarıyorlar. Ancak alet edevat eksikliği bunu biraz zorluyor. Büyük tufanın büyük sıkıntılarına rağmen bir kolaylığı var. Toprakta inanılmaz bir yumuşaklık var. Çünkü toprakta şimdi bir deprem silsilesi hasıl olacak ve Nuh tufandan sonraki ilk 70-80 yıl boyunca dünyada o kadar fazla deprem oluyor ki, yani 8 şiddetinde, 9 şiddetinde depremler oluyor. 4-5 şiddetindeki depremler için Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti hani çok normal, çok alelade bir şey olarak kalıyor. Dolayısıyla insanların hep aklına gelen önemli sorulardan biridir: neden o insanlar 2 katlı evler yapmamışlar? Çünkü Nuh Aleyhisselam'dan sonraki ilk 75 yıl zaten büyük deprem dönemi. Dolayısıyla bu büyük depremin içerisinde bu çok katlı binaları yapmanın anlamsızlığı daha o gün bile görülüyor. Nuh Aleyhisselam'a ilk gelmiş olan vahiy ilahi elbette kesilmedi. Bu vahiy devam ediyor. Allah-u Zülcelal yaklaşık 200 yıl sonra Nuh Aleyhisselam'a hakkı beyan ederek dağılmalarına izin ver buyuruyor. Çünkü tarlalar birbirlerine yaklaşıyor, ürün çeşitliliği artmaya başlıyor. Üretilen ürünlerin dünyanın farklı bölgelerinde üretilmesi, farklı bölgelerine hakkın beyan edilmesi için, o hakkın taşınıp yaşanabilmesi için Nuh Aleyhisselam'dan izin talep eden evlatlarına karşılık artık onun izin vakti geliyor. Tabi evlatları Nuh Aleyhisselam'a olan ilgi ve alakaları belki bir 10-15 yıl boyunca bu izni beklemelerine vesile oluyor. Nuh Aleyhisselam'ın vefatının yaklaştığı döneme gidiyoruz şimdi. Onun bu hayatının son raddinde ise vaktinin büyük bir ve önemli bir kısmını Mekke ve Medine'de
geçirdiğini göreceğiz. Siyer-i Nebi çerçevesinde ilerlediğimiz için onu beyan etmek üzere, Nuh Aleyhisselam'ın vefatını anlatmak üzere yarın buluşacağız inşallah tekrardan Allah nasip ederse. Şimdilik kalın sağlıcakla.